Işıl ışıl, yeni olduğu belli. Fiyatı 350.000. Dur. Ne bu Citroen ne? Citroen de. Ne? Citroen abi. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otonomideyiz. Son zamanlarda araç fiyatları, özellikle ikinci el araç fiyatları fazlasıyla arttı. Biz de Ankara'nın ikinci el araç piyasasını en iyi buradan değerlendirebiliriz diye otonomiye gelmek istedik. Şimdi şöyle, Ankara'da daha öncesinde işte İvedik tarafında bir tane otopazarı vardı. O kapandı. Sonrasında Keçiören'de, Etlik'te, Forum'un orada bir otopazarı vardı. Orası da kapandı. Tamamını buraya topladılar. Artık hani sebebi nedir bilmiyorum onların kapanmasının. Otonomide toplanmış durumdalar. Otonomi havaalanı yolu üstünde. Havaalanından Ankara'ya doğru gelirken girişi o kısımda. Şu an ikinci el piyasası, yani takip eden arkadaşlar bilirler, fiyatlar fazlasıyla arttı. Bunun sebebi nedir? Ya da ne kadar sürecek? Pandemi kaynaklı mı böyle oldu? Ya da sıfır araçlar satışta değil, o yüzden mi? Biraz fiyat araştıralım. Biraz da bunların sebeplerini öğrenelim diye bir otonomi turu yapalım dedik. Tamamını gezemeyiz. Yani çünkü geniş ve biz hani videoya hepsini sığdıramayacağımız için birkaç yer gezeceğiz. Biz de birkaç fiyat alalım. Birlikte devam edelim hadi. Evet, yani şöyle bir tur atıyoruz diyeyim. 2010 yılı Peugeot 107 otomatik vites ve 89.000 lira. Bu da Renault Laguna 99 yılı ve işte yine düz vites tabi. 39.000 lira da fiyat buna verilmiş. Evet, burada da bir Octavia var. Bakalım şimdi. 2012 model dizel, manuel tabii ki ve 133.000 lira. Yani şöyle gördüğünüz gibi fazlasıyla çeşit, marka, model mevcut. Öyle hani bir iki tane aralardan gösteriyor gibi oluyoruz ama genel olarak çok fazlasıyla çeşit mevcut. Burası bir sokak. İşte zaten bunun gibi birkaç sokak daha var. Biz aralıklı size göstereceğiz. Yani örneğin işte bir firmaya ait bir sürü marka model mevcut. Burada bir Volkswagen, benim favorilerimden tabii. 2020 model Volkswagen T-Roc. Yani sorduk, şimdi hemen araştırdık. Şöyle bir gösterelim size. Zaten ışıl ışıl, yeni olduğu belli. Fiyatı 350.000. İşte renk seçenekleri var tabii. Benzinli. İşte hani aklıma gelen özellikleri, öyle bir araştırma yaptık sizin için. Bir de şöyle içini kısaca göstereyim. Otomatik vites. Ve klasik Volkswagen. Harika görünüyor gerçekten. Evet, burada da bir Hyundai i20 var. 0 kilometre, 2020 model. Tam otomatik şanzıman, işte neyse. 218.750 lira yazmışlar. Bu 750 lira pazarlık payı olabilir ya da belki daha fazladır. Burada da Seat Leon 2020 model, yine 0 kilometre. 296.750 lira yazmışlar buna da. Evet, burada da bir Ford Courier Titanium Plus var. 2020 model, yine 0 kilometre. 182.750 lira fiyatı. Kia Sportage. Güzel araba. Ben de severim yani bu tarz arabaları. 2020 model, 0 kilometre ve 374.950 lira gibi bir fiyat verilmiş buna da. Bir de Ford Focus, böyle hep sıfırlardan olmaz, 2014 model. Hatasız, tam otomatik gibi bilgileri var. 167.000 lira gibi bir fiyat vermişler buna da. Bir Fiat Doblo var burada. 2015 model. Fiyatı 112.950 lira. Aynı tarz arabalardan bir başka örnek verelim. Volkswagen Caddy 2012 model, 99.950 lira. Evet, burada da bir Citroen C5 var. 2012 model, dizel ve 122.000 lira fiyatı var bunun da. Bir de Sembol var burada. Renault Sembol. 2019 model.
Benzinli 117 bin lira bir fiyatı var onun da. Evet, burada bir Opel Corsa var. 2014 model 116.950 lira bir fiyatı var. Sonrasında Renault Clio var. Bu da 2015 model 110.950 lira fiyatı var. Devam edelim. Volkswagen'e geldik. Volkswagen Polo bu da. 2013 model 112.950 lira bir fiyatı var. Bir farklı Polo, bu da GTI. 2014 model 115.950 lira fiyatı var bunun da. Evet, Mehmet Bey var, NEP Gürsu'dan. Mehmet Bey bize biraz yardımcı olacak. Şimdi birkaç arabasını biz tanıttık. Mehmet Bey birkaç sorum olacak. Şimdi öncelikle Mehmet Bey kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi şöyle, bu ikinci el piyasası bayağıdır fiyatlar yükseldi. Önüne geçilemez oldu denilecek durumda. Evet. Yani bu ne kadar devam eder? Şu anda sıfır araç üretimi az olduğundan dolayı ikinci el piyasasına aşırı bir yoğunluk gerçekleşti. Bu da otomotiv sektörünün yükselmesine neden oldu. Evet. Şu anda daha öncesinden varsayıyorum ki 100 bin liraya sattığımız bir aracı şu anda 160 bin liraya, 170 bin liraya tekrar geri almak zorunda kalıyoruz. Evet. Bu da aslında piyasayı olumsuz etkiliyor ama şu anda hani ona yapacak bir şey yok. Yani yaklaşık şu anda piyasanın düşeceği öngörülmüyor. Zamanla belli bir seviyeye oturacağını düşünüyoruz. Yani çünkü bu yılın sonunda filan düşme olur mu, olmaz mı? Hani ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle, şu anda yıl sonunda düşeceğini sanmıyorum ama piyasa yükselme tarzına yürümeyecek, belli bir seviyede duracağına inanıyoruz. Evet. Tabii ki yazın, önümüzdeki kışı atlattıktan sonra yazın gelmesiyle birlikte belki biraz daha bir kımıldama olabilir ama sonrasında belli bir seviyeye oturacağını düşünüyoruz. Bu fiyatlar durur diyorsunuz. Peki şöyle, yani 100'den 160'a çıktı filan diyorsunuz ama işte şöyle sorayım. Örneğin bu araç işte 110 bin diye gösteriyorsunuz. Geçen yıl bu vakitlerde mesela ne kadardı bu araç? Geçen yıl bunları 70-80 bin liraya satıyorduk. Yani işte 2015 model bir arabayı 70-80 bin liraya satabiliyorduk ama şu anda kendimiz alamıyoruz. Doğru. Yani piyasa yükseldiğinden dolayı. Anladım. Teşekkür ederiz Mehmet Bey bize yardımcı olduğunuz için. Evet, burada da bir karavan var. Modeli biraz eski olabilir ama benim hayallerimden diyeyim, inşallah uzun vadede. Bunun da fiyatı 350 bin, 86 model Chevrolet Van. Şöyle de bir tur attırayım, göstereyim size. Evet, burada da bir Mercedes A180, model yılı 2016, fiyatı da 320 bin. Burada da 2014 model bir Passat var, benzinli bu da. 199 bin lira bir fiyatı var. Burada da Peugeot 3008 var. 2019 model dizel ve 374 bin lira bir fiyatı var. Farklı rengiyle. Evet, burada da bir Mitsubishi L200 var, arazi aracı. 2016 model ve 182 bin fiyatı var. Burada da bir Jeep var, 2019 model ve fiyatı 315 bin lira. Evet, bir de BMW X4 var. 2014 model, 630 bin lira fiyatı var bunun da. Bir de Passat var burada, 2016 model dizel ve 333 bin lira fiyatı var. Bir de Mercedes E180'e bakalım. 2014 model, 425 bin lira fiyat yazılmış buna da. Audi A4 bakalım şimdi de. 2016 yılında üretilmiş, 427 bin lira fiyat verilmiş buna da. Bir Toyota bakalım. Toyota Corolla bu da. 2018 yılı üretim ve 222 bin lira fiyatı var. Renault Fluence bu da. 2015 yılı otomatik ve 145 bin lira fiyatı var. Evet, burası da yani çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir alan. Örneğin işte noter var. Gerçi noter bir tane değil. İşte ne bileyim gevrek falan filan diyor. Şok var. İşte başka bir noter daha var, yani böyle bir yığılma olmasın diye. Banka var, PTT var. İşte ileride lokanta var. Tekrar bir noter tabelası daha var. Yani burada araç alış satışını kolaylaştırmaya çalışılmış tabii ki. Evet, biraz da orta sınıf araçtan devam edelim.
Burada bir Volkswagen Beetle var. 2003 model ve fiyatı 119.900 lira. Sonrasında Renault Megane var. 2004 model ve fiyatı 59.900 lira. Şöyle devam edelim. Ford Fiesta var. 2013 model ve fiyatı 143.900 lira. Toyota Yaris 2013 model ve 122.500 lira. Opel Astra 2009 model ve 89.900 lira fiyatlar yazılmış bunlara. Hyundai Accent 2015 model ve 129.000 lira. Sonrasında Volkswagen Passat 2015 model ve 289.900 lira. Böyle biraz yükselerek geldi fiyatlar. BMW 520 2011 model ve 320.000 lira. Opel Corsa 2016 model ve 154.000 lira fiyatı var. Ford G-Max 2006 model, fiyatı 95.000 lira bunun da. Hyundai Tucson 2016 model, 4 çeker ve 305.000 lira fiyatı var. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle size arabayla bir sokaklarını göstereyim dedim. Bir nolu kapıdan girdik. Yani sokakların genişliğini, park sorunu olmayacağını iyi kötü bilin istedim. Şöyle kısaca ve hızlıca turlayacağım. Size göstereceğim sokaklarını. Ben şu anda dışından dolaşıyorum. Şöyle ara sokak. Sokaklar geniş. İşte kendi aracınızda gelip bakmak için işte bu şekilde park edip istediğiniz mağazaya girip gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar, genel olarak piyasa durumu bu. Yani otonomi için bu. Röportaj veren arkadaşlarımız oldu sağ olsunlar. Görünmek istemeyen ama bize bilgi verenler de oldu. Tabii ki onlara da teşekkür ediyoruz. Genel olarak piyasa düşer mi iner mi, farklı fikirler çıktı ortaya. Fiyatlar artar mı azalır mı, yılbaşından sonra bir değişim olur mu? Bunu gözlemleyeceğiz ve biz yılbaşından sonra tekrar araştırmaya geleceğiz sizin için. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.